Selam dostlar, her yerdenizden hepinize sevgiler. Yenikapı'dayız, İstanbul'dayız. Çok merak edilen, bana hep sorulan teknelerden bir tanesini anlatacağım şimdi. Ruby Cabin. Burada gördüğünüz gibi bizim bu sene kullandığımız, bu sene yazın başında satın aldığımız teknemiz Ruby VIP var. Bir kameramız yok. Hemen burada kabininiz yok mu diyenlere Ruby Cabin modelini anlatacağız. Dostlar, bu iki tekne aslında aynı tekne. Yani aynı kalıba sahip. Alt gövdesinde birebir aynı. Bir tanesinin üzerinde ekstra kabini var. Yani ben denizde kamp yapacağım, denizde kalacağım. Biraz daha sıcak bir ortama ihtiyacım var. Konaklama ihtiyacım var diyenler için Ruby Cabin'i bugün sizin için kıçtan başa kadar hepsini tek tek anlatacağız dostlar. İsterseniz buyurun yavaş yavaş Ruby Cabin nasıl bir tekneymiş görelim. Hadi. Ve gördüğünüz gibi Ruby Cabin'deyiz. Aslında ilk girişte sanki Ruby VIP'deyim gibi. Ruby VIP'nin incelemesini de izlemediyseniz hemen buraya bırakıyorum. Bunun kabinsiz olan modelini, yani kendi teknemizi hemen buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi tam kıç platformundan başlayalım dedik. Yine aynı Ruby'deki olduğu gibi dostlar, burada gördüğünüz gibi teleskopik bir merdiveni var. Buradan teleskopik merdiveni kullanarak ne yapıyorsunuz? Denize girip çıkabiliyorsunuz. Yine burada bizim teknemizden bildiğiniz gibi hemen sancakta büyük bir koç boynuzu mevcut. Denizden geldiniz dostlar, temiz suyla duş almak istiyorsunuz. Bu teknede 55 litre bir su tankınız mevcut. Buradan gelip hemen temiz suyla duşunuzu alabiliyorsunuz. Hemen buraya geldik. Bu teknede normal tik uygulanmış dostlar. Tik ağacından yapılmış. Bildiğim kadarıyla yeni modellerinde suni tik var. Tercihe göre bu şekilde de satın alabiliyorsunuz. Buradan geldiğinizde yine iki basamakla teknenin içerisine geldik. İşte buraya geldikten sonra bu bölümde VIP ile aynı ama burada her şey değişiyor dostlar. Burada bakın L1 koltuk var. Bunun ölçüleri birebir VIP ile aynı. Burada bir kapımız var. Bu kapıyı şimdilik kapattım, kamera kapımızı. Burada bunu indirip sehpa yapabiliyorsunuz ya da yükseltip masa şeklinde kullanabiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bizim teknemizde de olan detaylardan bir tanesi, burada bir kesit var. Geçişleri kolaylaştırmak için kullanabiliyorsunuz. Bunu indirdiğinizde dediğim gibi sehpa olarak da kullanmak mümkün. Burada 3 kişi çok rahat oturabilirsiniz. Bir kişi kaptan koltuğunda oturup 4 kişi rahatça yemek yiyebilirsiniz. Bir şeyler içebilirsiniz dostlar. Koltukların altında, bunun altında bir saklama dolabımız var. Koltukların altında, bunun altında bir saklama yerimiz mevcut. Bizim tekneden de hatırlarsınız, bunun altında da yine bütün depolarımıza, akümüze, sintine pompamıza ulaşabildiğimiz yer var. Teknenin içerisinde her yere rahatça bunun içerisinden ulaşabiliyorsunuz dostlar. Yine buraya geldiğimizde burada da ledleri görüyorsunuz. Teknenin içerisine oldukça şık bir ambiyans sağlıyor dostlar. Burada dinlence bölümünde bir tane daha depolama alanı görüyorsunuz. Bunu açtığınızda burada güzel bir depolama alanınız var. Bir tane tıpa var bakın. Bunu canlı livar olarak da isterseniz söylüyorsunuz. Canlı livar olarak da kullanabiliyorsunuz. Hemen burada iskele kışta da bir koç boynuzumuz var. Burada benzin depomuz için bir kapağımız mevcut. Yine pupa fenerimiz iskelede bulunmakta. Burada kaptan koltuğumuz var. Kaptan koltuğunu yine teleskopik bir şekilde boyumuza göre ayarlayabiliyoruz. Bunu da yine katlayabiliyoruz. Buradan geçişlerimizi kolaylaştırsın diye kullanmadığımızda.
Hemen burada bunu göstermek istiyorum. Benim çok sevdiğim detaylardan bir tanesi bizim teknemizde de mevcut. Yangın tüpümüzü buraya koyabiliyoruz. Hemen kaptanın elinin altında olması ve kapaklı olması çok güzel bir ayrıntı dostlar. Bu tekneye baktığınızda katlanabilir bir tentemiz var. Krom ayaklarla desteklenmiş. İsterseniz T-top olarak da bunu size sunabiliyorlar diye biliyorum. Şimdi buraya geldiniz, bir fark dedik. Bu teknede kabin var. Ama sadece kabin olmasının güzelliği içinde yatmamız değil. Bunu biz test ettik. Deniz'le benim kabinin içerisinde oturup sohbet ettiğimizde daha önce bu teknede bulundum. Burada oturduğunuzda sanki bir serpinti körüğü varmış gibi. Rüzgar buraya gelmiyor dostlar. O yüzden bunun olması rahat oturmanız, sohbet etmeniz için dostlarınızla oldukça büyük bir konfor. Bakın oturduğumda baş mesafesi üstünde ne kadar büyük bir alan var. Hemen burada kaptan bölümüne gelelim. Ve kaptan koltuğuna oturdum dostlar. Seyre hazırız demek isterdim Deniz'le olsaydık. Dostlar buraya geldiğinizde buradan bu önümüzdeki alana istersek işte balık bulucumuz, çarpı oturumuzu koyabiliriz. Ya da bir tablet, telefon tutucu koyarak birçok denizcilik programını buradan kullanabiliriz. Burada bir bardaklığımız var. Burada tabii göstergelere bir sürü şey geliyor. Hem kullandığınız motorun trim ayarı, benzininizin ne kadar kaldığını gösteren bir göstergeniz, su tankınızın göstergesi gibi göstergeler buraya yerleşiyor. Bu teknede diğer teknelerde olduğu gibi bir multimedya sistem var. Yine teknemizin bütün iç aydınlatmalarına, seyir fenerlerine, sintine pompamıza ulaşabildiğiniz butonlarımız hemen burada. Burada da bir küçük fileli depolama alanımız mevcut dostlar. Seyir yaptığınızda özellikle uzun seyirlere gidecekseniz, minderleri kullanmayacaksanız bu minderleri söküp seyir yapmanızda fayda var. Minderler söküldükten sonra baş bodoslamaya kadar teknenizi görüp provanızın net olup olmadığını anlayabiliyorsunuz dostlar. Hemen buraya geldiğimde yine burada da kornanız ve demir atmanız için elektrikli ırgatınıza komut veren demir atma ve almak için butonunuz burada mevcut dostlar. Ve çok merak edilen kısımlardan bir tanesi, burada bir kapımız var. İşte bütün fark burada doğuyor. Serkan bu teknenin kabinesi yok mu diyenlere işte bu tekne bir cevap. Ruby kabin dostlar. İşte teknenin kabinindeyiz dostlar. Kabine girdikten sonra yükseklik ne kadar diye sorarsanız bakın baş mesafemde en azından bir 3 parmak kaldı burada. Oldukça ferah, güzel bir içi var. Bu tip teknelerde dostlar tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi size içine girip sığınabildiğiniz bir alan sağlıyor. Buraya gelip eşinizle çocuğunuzla konaklama yapabilirsiniz. 2 kişi ve bir çocuğunuzla burada çok rahat yatabilirsiniz. Tabii bir de eşyalarınızı içeriye alabilirsiniz. Yağmurdan koruyabilirsiniz, güneşten koruyabilirsiniz, güneşten kendinizi de koruyabilirsiniz. Birçok imkanı var. Bu teknenin kabinde en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de oldukça geniş ve büyük camlara sahip olması. Yani içerideyiz, dışarıyı çok rahat görebiliyoruz. Sancak, iskele ve pruvamızı herhangi bir şey var mı? Hepsini tek tek görebiliyoruz. Ve hatta elektrikli ırgatımızı dahi bakın zincirimiz ne kadar gergin onu dahi buradan görmemiz mümkün. Koç boynuzlarımıza da buradan hakimiz. Hemen buraya geldiğimde burada bir küçük hecimiz var. Buradan kabinimizi havalandırabiliyoruz. Bu da çok güzel ayrıntılardan bir tanesi. Bu teknede görüyorsunuz bir tane minder var şu anda dostlar. Peki bu minder kalktıktan sonra burada nasıl bir alanımız var? Gelin beraber görelim. Ve gördüğünüz gibi teknenin içindeyiz. Burada 4 kişi rahat rahat içeride oturup sohbet edebilir dostlar. Gerçekten büyük keyif. Yine burada multimedya sisteminden Bluetooth'la bağlanıp burada da bir marin hoparlör var. Hemen orada bir marin hoparlör var. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Burada yine krom bardaklıklarınız mevcut. Hemen burada da USB'niz ve çakmaklığınız elinizin altında mevcut. Bu aslında bizim Ruby VIP ile üstünde bir tavanımızın olmadığını hayal edin. Birebir
aynı şekilde bir oturma alanı size sağlıyor. Hatta bana bu biraz daha yan tam kapının olduğu yere kadar geniş geldi. Eğer ki ben burada biraz yatıp uzanacağım derseniz de ayaklarımı tam uzattım. Burada gördüğünüz gibi ortada da olduğunu düşünün. Gayet güzel uzanabiliyorsunuz. İster yan uzanın, ister kıvrılıp uzanın, isterseniz düz uzanın. Bu teknede çocuğunuzla birlikte 3 kişi rahat rahat yatarsınız dostlar. Burada çok güzel kanallı led aydınlatma yapmışlar. Yine burada da gördüğünüz gibi hem sancakta hem iskelede küçük mavi ledlerimiz var. Buradan tam kış tarafa bakan bir ledimiz de burada mevcut. Teknenin iç bölümü, kamerayı merak edenler için işte böyleydi dostlar. Gelin isterseniz burada üst tarafta ne var bir de ona bakalım. Ve az önce gördüğünüz kabinin üzerindeyiz şu anda dostlar. Hemen buraya geliyorum. İlk baştan size anlatmaya çalışayım. Buraya geldiğinizde işte bahsettiğim elektrikli ırgatımız hemen burada. Yine burada bir baş atlama platformumuz. Bence baştan karaya yanaştığınızda inmeniz için çok güzel detaylardan bir tanesi. Öyle kullanımında daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Buraya geldiğinizde yine bir oldukça geniş bir demir dolabımız burada mevcut dostlar. Hemen bu tarafa geliyorum. İşte üst tarafta keyif yapabileceğiniz oldukça geniş 2 tane minderiniz bu teknede mevcut. Buraya sırtınızı yaslayıp dilerseniz buraya sırt dayama minderi de alabiliyorsunuz. Üst tarafta çok güzel bir şekilde koylarda keyif yapabiliyorsunuz dostlar. Yine burada heci biliyorsunuz, içeride de anlatmıştım. Hemen 2 tane minderin ortasında tam keyif yapacak 2 tane içeceğinizi koyabileceğiniz krom bardaklığınız burada mevcut dostlar. Bu teknenin hem iç bölümünde keyif yapabiliyorsunuz, uzanabiliyorsunuz, hem de gördüğünüz gibi dışında keyif yapıp uzanabiliyorsunuz dostlar. Bu da güzel ayrıntılardan bir tanesi. Yürüyüş yollarının daha geniş olabilmesi için vardevelalar dışa doğru kıvrılmış burada görüyorsunuz. O da burada dizleriniz sıkışmasın diye güzel detaylardan bir tanesi. Yürürken de tutunabilmeniz için hemen burada tutamaçlarınız bu teknede mevcut. Ve isteyenler için işte hem Ruby VIP hem de Ruby kabini sizler için anlatmış olduk dostlar. Yine en boy oranlarına gelirsek teknede, bu teknede aynı Ruby VIP'deki olduğu gibi dostlar 5,5 metre boy, 2,20'de bir en var. Oldukça enli bir tekne. Aynı zamanda bordo yüksekliği 1,05 bu teknede. Yine 40 santim draftımız bu teknede mevcut. Ben bu tekneyi 60 beygir motorla kullanıyorum dostlar. 60 beygirle çok rahat 25-27 knotlara ulaşıyorum. Her zaman o kadar hızlı gidiyor muyum? Gitmiyorum. Ben normal 15 knotlık seyirlerde oldukça mutluyum. Fakat ben hızlanacağım, havada sakin diyorsanız 25-27 knotları 60 beygirle görebiliyorsunuz. Maksimum motor olarak da 90 beygire kadar bu tekne için tercih edebiliyorsunuz. 90 beygirle de oldukça süratli seyir yapabiliyorsunuz. Gerek var mı? Sizin tercihinize kalmış. Ben 60 beygirle de gayet mutlu olduğumu söylüyorum bu teknede. Eğer tercih ederseniz işte Ruby kabin modeli böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her yerdeniz olsun. Mutlu kal kardeşim.